Herkese selamlar. Bugüne kadar zombiler hakkında sayısız film yapıldı. İnsanların zihinlerine zombiler yürüyen ölüler olarak kazındı. Onlar sadece her canlıya saldırmaya ve saldırdıkları canlıları ısırmaya programlı yaratıklar olarak tanıtıldı. Günümüzde zombi kelimesi büyük ölçüde bu şekilde tarif ediliyor ve son zamanlarda en çok duyulan kelimelerden biri haline geldi. Peki zombi kavramı ilk defa günümüzde mi kullanılmaya başlamıştı dersiniz? Zombiler hakkında 20. yüzyılın başlarından bu yana kitaplarda ve filmlerde pek çok kez kurgular izledik veya okuduk. 1819 yılında Batılı kaşifler Afrika'yı ziyarete geldiklerinde adeta cesetlere benzeyen kıyafetler içinde dans eden yerlilere bu ismi vermişti. O dönemde ayakta dans eden ölmüş bir insanı betimleyen bu profil Batılı kaşifler için zombi olarak tanımlanmıştı. Ama önemli bir detay vardı. Zombi kelimesini Batılı kaşifler bulmamıştı. Macumba büyücüleri olarak bilinen kişiler iddiaya göre ölüleri diriltiyor, ayağa kaldırıyorlardı. Macumba cadılarının dirilttiği bu kişilere ise zombiya ismi veriliyordu. Günümüzde de pandemi ile birlikte insanlara yapılan sıvıların içinde grafen isimli esrarengiz maddenin bulunduğu artık herkes tarafından biliniyor ve kabul ediliyor. Aslında doğadaki tek canlı zombi türü insan kökenli değil. Henüz zombiye dönen insan yok belki ama doğada pek çok zombiye dönüşmüş canlıya rastlamak mümkün. Ve son zamanların en ilginç iddiasına göre grafen ileriki tarihte insanları birer zombiye çevirebilir. Peki böyle bir şey olabilir mi? Aslına bakarsanız oluyor. Zombi balıklar kavramını hiç duymuş muydunuz? Heaplorchis isimli parazitler bazı balık türlerinin beyinlerine gizlice yerleşiyor. Tıpkı grafen örneğinde olduğu gibi zamanla balığın tüm zihnini ele geçiriyor ve artık balığa bu parazit hükmetmeye başlıyor. Araştırmacı Weiner Smith'e göre zombiye dönüşmüş bir balık normal şekilde yemek yemeye devam edip diğer balıklarla birlikte hareket edebilir. Yapılan araştırmalar ilginç bir sonucu ortaya çıkarmış. Enfekte olan yani zombiye dönüşen balıklar adeta kendilerini insanlara veya kuşlara yem etmek için sürekli kayalıklarda suyun üst kısımlarında bulunuyorlar ve av olmak istiyorlarmış. Yani balığın beynini ele geçiren parazitler bir sonraki bedene geçmek için sinsi planlarını uyguluyorlar. Oldukça zeki gözüküyorlar, öyle değil mi? Dahası da var. Örneğin en ölümcül haliyle zombi karıncalar. Aslında zombi karıncalar demek belki de doğru olmaz. Zombi mantarlar demek daha yerinde olacaktır. Özellikle Çin, Napoli ve Tibet gibi uzak doğuda yetişen Cordyceps mantarı karıncaları avlayarak onları birer zombiye çeviriyor. Ormanın içinde diğer karıncalardan farklı, bağımsız, tek başına hareket eden ancak davranışları hiç de normal olmayan bir karınca bir süre ilerledikten sonra uygun bir yer bulduğunda olduğu yerde adeta robot gibi donup kalıyor ve bir daha da hareket etmiyor. Çünkü karıncanın beynini kendisi değil, Cordyceps mantarı kontrol ediyor. Bu anlattıklarımız bir Cadılar Bayramı veya kurgu korku romanından hikayeler değil, hepsi gerçek. Cordyceps mantarı ele geçirdiği karıncayı istediği yere kadar götürüyor ve konaklamak için uygun yeri bulduğunda karıncayı durduruyor. Daha sonra karıncanın kafasından küçük bir sap çıkıyor ve orada büyümeye başlıyor. Karıncanın bedeni mantar için bir ev konak, kafası ise aktarım merkezi gibi çalışıyor. Yeterli büyüme seviyesine ulaştığında etrafında dolaşan başka bir karıncaya geçiyor ve geçtiği karıncayı da zombiye çeviriyor. Zombiye dönüşen beyin kontrolünü kaybeden karınca mantar nereye isterse oraya gidiyor ve böylece zombi döngüsü devam ediyor. Sadece mantarlar da değil, bazı solucanlar cırcır böceklerini ve diğer karasal böcekleri su içinde boğularak intihar etmeye teşvik eder. Tabi bunu onları zombiye dönüştürüp beyinlerini ele geçirdikten sonra yapar. Bu sayede de su ortamında parazitlerin çoğalmasını sağlarlar. Örneğin
Hatırlayın, eskiden kuduz vakaları oldukça yüksek oranda görülürdü. Hem insanlar hem hayvanlar kuduz olduklarında garip şekilde ısırma eğilimi gösterirdi. Aslında bir nevi onlar da birer zombiye dönüşmüş sayabiliriz. Kuduz olan canlıların ısırma eğiliminde olmaları onların beyinlerini ele geçiren virüsler sebebiyle olmakta. Diğer kişiyi ısırma davranışı virüsün yayılabilmesi için gereklidir. Peki şimdi size bir soru. İçinde yaşadığımız doğa zombi canlılarla doluysa insanlar da zombiye dönüşebilir mi? Böcekler, tırtıllar, balıklar ve belki de ileride insanlar. Birkaç yıl önce kediler üzerinde bir araştırma yapılmıştı. Bu araştırmaya göre kedilerin dışkısında bulunan toksoplazma paraziti kedilerin beyinlerini ele geçiriyor ve onları birer zombiye çeviriyordu. Zombiye dönen beyin kontrollerini kaybeden kediler insanlara kendilerini zorla sevdiriyor ve insanlar kendilerine iyice alıştıktan sonra hiç beklenmedik bir anda insanları ısırıyordu. Böylece toksoplazma paraziti insanlara geçiyordu. Ancak toksoplazma parazitinin bilmediği, henüz çözemediği bir şey vardı. İnsanların bağışıklığı kedilerinkinden çok daha iyi ve sağlamdı. Bu nedenle insanların beyinlerini kontrol edecek düzeye gelemiyordu. Ancak yine de hasar veriyordu. Yapılan araştırmada bazı insanlar üzerinde uygulanan testlerde ısırılan insanların yüksek ateş, kas ağrıları, burun akıntısı gibi semptomlar yaşadıkları görüldü. Araştırmacılar toksoplazma ile karşılaştıklarında tarihin tozlu sayfalarında ilginç bir detay daha yakaladılar. İlk olarak Maya, Mısır mumyalarında toksoplazma izlerine rastladılar. Yani bazı insanlar belki de zombi olduktan sonra ölmüştü. Birçok zombi filminde insanların ölümden sonra tekrar canlandıklarını gördük. Ancak öldükten sonra canlanmalar sadece filmlerde olmuyordu. Brezilya'da 54 yaşındaki Oliveira Gonçalves hastanede hayatını kaybetmişti. Ailesi ertesi gün morga çağrıldı. Tabuta koyulması için üzerinin giydirilmesi gerekiyordu. Ancak ceset torbası yere indirildiğinde ölü adamın hareket ettiği görüldü ve sonra adamın yaşadığı anlaşıldı. Başka bir olayda bu kez Kelvin Santos isimli 2 yaşındaki küçük çocuk ağır bir zatüre geçirdiği için hastaneye kaldırılmıştı. Bir süre tedavi gördükten sonra hayatını kaybetti. Ertesi gün ceset torbasına konuldu ve ailesine teslim edilecekti. Ancak tabutta bulunduğu sırada teyzesi çocuğun hareket ettiğini iddia etti. Ailesi tabutun başına toplandı ama teyzenin üzüntüden hayal gördüğünü düşündüler. Çünkü küçük çocuk hiç hareket etmiyor, nefes almıyor ve nabzı atmıyordu. Tabut başında ağlamaya devam eden aile birkaç dakika sonra şok geçirdi. Çünkü küçük çocuk tabutun içinde doğrulmuş etrafındakilere bakıyordu. Herkes adeta şok içindeydi. Küçük çocuk babasını kalabalığın içinden seçti ve babasından su istedi. Oldukça susadığını söylemişti. Kendisine verilen suyu kana kana içtikten sonra hiçbir şey olmamış gibi tekrar tabuta uzandı. Gözlerini kapattı. Herkes sevinç içindeydi. Onun artık yaşadığını düşünüyordu. Ama çocuk hiçbir zaman bir daha gözlerini açmadı. Bu kez gerçekten ölmüştü. Araştırmacılar çocuğun beyninde bir tür parazit olduğunu, beynini ele geçirdiğini ve babasından istediği suyu da parazitlerin yapmış olabileceğini söylüyordu. Oldukça ilginç değil mi? Başka bir olay Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleşti. 2016 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde Hindistanlı bir bilim insanı Reanima isimli bir proje başlattı. Pentagon'un yani ABD ordusunun da desteğini arkasına alarak çok ilginç bir deney yapmıştı. Afrika'dan 20 ceset getirildi ve cesetler üzerinde bir takım kimyasal deneyler uygulandı. Nöronlara müdahale ile beynin tekrar hareket etmesini sağlamayı hedefliyorlardı. 20 kişi üzerinde yapılan deneylerde 3 kişi de başarılı olmuşlardı. Yani 3 ölüyü diriltmişlerdi.
Allah Resulü Hz. Muhammed Efendimiz Deccal hakkında bilgi verirken o ölüleri diriltecek diyordu. Acaba Deccal ölüleri teknoloji ve bilim ile diriltecek olabilir mi? Zira Reanima projesi ile ölüleri diriltmeyi başardılar bile. Öte yandan ABD Hastalık Kontrol Merkezi'nin resmi sitesinde 16 Mayıs 2011 tarihinde bir zombi kıyameti uyarısı içeren yazı paylaşmıştı. Yazının içinde bir zombi kıyametine nasıl hazırlanırım sorusundan hareketle çözüm önerileri yer alıyordu. Rus Savunma Bakanlığı'ndan General Igor Kirillov ise Amerika yani Pentagon'un Gürcistan'da gizlice bir üs kurduğunu ve burada zombi askerler üzerinde deneyler yapıldığını iddia etmişti. ABD'nin Georgia eyaletinde bulunan Wheatstone adındaki anıt üzerinde 10 emir bulunuyor. Bunlardan bir tanesi de insan nüfusunun 500 milyona indirilmesi yönünde. Bu anıt 1980 yılında inşa edildi. Anıtı yaptıranlar ise Hz. İsa'nın dünyaya geri dönmesi için dünyayı ateşe vermeyi dahi göze alan evangelistler. Küresel baronlar katlanarak artan dünya nüfusunu artık dünyanın kaldıramayacağını ve bu nedenle acil olarak nüfusun azalması gerektiğini düşünüyor. Tabi bizler bunu söylediğimizde komplo teorisi oluyor. Ama tüm dünyanın saygı gösterdiği ünlü fizikçi Stephen Hawking de ölmeden önce kaleme aldığı uyarı mektubunda aynı şeyleri söylüyordu. O mektupta zenginler insanüstü ırk oluşturacak ve insanlık yok olacak diyordu. Bu söylemin anlattığı plan ne kadar da çok Adolf Hitler'in planına benziyor değil mi? Kur'an-ı Kerim'de İncil'de kıyamet sürecinde ortaya çıkacak garip yaratıklardan bahseder Allah. O yaratıklara Yecüc Mecüc ismini vermiştir. Acaba kutsal metinlerin anlattığı Yecüc Mecücler ortaya çıkacağı düşünülen zombiler olabilir mi? FEMA kamplarını eminim duymayan yoktur. Amerika Birleşik Devletleri'nde acil durumlarda tüm devlet yönetimine el koyma yetkisi bulunan ve binlerce kampı olan özel bir kuruluş. Hatta bazı iddialara göre Türkiye'de de var. FEMA yönetimi yeni dönemde zombi saldırılarına karşı da eylem planları geliştiriyor. Birçoğu doktor ve araştırmacılardan oluşan Zombi Araştırma Topluluğu isimli grup ise FEMA yönetimine zombiler hakkında danışmanlık yapıyor. Sonuç olarak görüyoruz ki zombi konusu hiç öyle yabana atılacak veya komplo teorisi denilip geçilecek bir konu değil. Kamplar oluşturuluyor, profesörler araştırma yapıyor, ordular kuruluyor ve savunma planları hazırlanıyorsa kulaklarımızı tıkamak yerine gözlerimizi dört açıp sorgulamalıyız. Lütfen daha çok kişiye ulaşması için bu videoyu paylaşmayı unutmayın.